Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki etkisi ve bölgede oluşturmuş olduğu riskler her geçen gün artıyor. Gıda güvenliği için yapılan dev tarım projeleri, limanlarda kurulan stratejik hakimiyet, yenilenebilir enerji yatırımları ve bölgedeki askeri varlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kıtada nasıl bir rol oynadığı sorularını akıllara getiriyor. Bugün sizlere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'da hangi adımları attığını, hangi yatırımları yaptığını ve bu yatırımların hem Afrika'yı hem de küresel dengeleri nasıl şekillendirdiğini anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş. Hazırsanız 10-10 başlıyor. BAE, Afrika'daki etkisini artırmak için çok yönlü bir strateji izliyor. Bu kapsamda gıda güvenliği öncelikleri arasında yer alıyor. Mesela Sudan'da 400 bin hektar tarım arazisi satın alıp Al Dahra şirketiyle büyük projeler başlattılar. Ayrıca limanlar da BAE için oldukça önemli. Liman diplomasisi adı altında DP World ve Abu Dhabi Ports gibi şirketlerle Kızıldeniz ve Hint Okyanusu üzerindeki ticaret yollarında stratejik avantaj elde etmeye çalışıyorlar. Askeri açıdan ise Somali, Çad ve Nijerya gibi ülkelerde güvenlik güçlerini eğiterek ve terörle mücadeleye destek bağlamında işbirlikleri oluşturmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu durum zaman zaman tartışmalara da yol açabiliyor. Ayrıca Mısır, Fas ve Mozambik gibi ülkelerle savunma sanayi işbirliği anlaşmaları yaparak askeri ekipman satışlarını da artırıyorlar. BAE'nin Afrika'daki askeri üs stratejisi de dikkat çekici oldukça aslında. Eritre, Somali'nin Somaliland bölgesi ve Yemen'de üsler kurarak hem yatırımlarını korumayı amaçlıyor hem de bununla beraber bölgedeki nüfuzunu da genişletmeyi de amaçlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda diplomatik olarak da Sahra-Altı Afrika'da büyükelçilikler açarak siyasi etkilerini güçlendiriyor Birleşik Arap Emirlikleri. Kısacası gıda güvenliği, ticaret yollarındaki hakimiyetlerinin artırılması, askeri varlığını artırması ve diplomatik ilişkilerle Birleşik Arap Emirlikleri Afrika'da kalıcı bir yer edinmek için kapsamlı planlar uyguluyor. BAE, Afrika boynuzunda güvenlik, lojistik ve ticaret alanlarında oldukça güçlü bir varlık oluşturma çabası içerisinde. Bölge, Yemen'e yakınlığı ve Kızıldeniz üzerindeki stratejik deniz yollarına hakimiyeti nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri için oldukça kritik bir önem taşıyor. Özellikle Yemen'deki Husilere karşı geliştirdiği stratejileri desteklemek için Afrika boynuzunda askeri ve ekonomik etkisini daha çok arttırma çabası içerisinde. Ve bu noktada Somali'de, Somaliland ve Puntland gibi bölgelerde askeri üsler kurarak hem deniz güvenliği sağladığını iddia ediyor hem de bölgedeki limanları tırnak içerisinde söylüyorum işleterek varlığını güçlendirmeye çalışıyor. Neden tırnak içerisinde söylüyorsun diye soracak olursanız cevabı aslında oldukça basit. Birleşik Arap Emirlikleri bu bölgedeki limanları kiralayıp atıl durumda tutarak ticareti kendi ülkesine çekmeye çalışıyor. Gemileri kendi ülkesine çekerek daha fazla sirkülasyon ve daha fazla ekonomik gelir elde etmeyi de amaçlıyor. BAE'nin bu stratejisi ekonomik yatırımlarla da pekiştirilmeye çalışılıyor. Örneğin Dubai merkezi DP World şirketi Somaliland'daki Berbera limanına büyük yatırımlar yaparak burayı önemli bir ticaret merkezi haline getirmeyi hedefliyordu. Dolayısıyla bu yatırımlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki ekonomik çıkarlarını güçlendirmek için kullandığı kritik araçlardan bir tanesi ve BAE'nin bir diğer önemli adımı ise Etiyopya ile 2023 yılında imzaladığı denizcilik anlaşması. Etiyopya'nın bu noktada denize herhangi bir çıkışının olmadığını da söylememiz gerekiyor. Ve Etiyopya ile BAE arasında imzalanan bu anlaşma sayesinde Etiyopya, Cibuti'nin limanlarına olan bağımlılığını azaltarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Berbera Limanı'nı alternatif bir ticaret noktası olarak da kullanmayı planlıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Sudan'da hızlı destek kuvvetleriyle ilişkilerini güçlendirerek bu ülkenin içerisinde devam eden iç savaşta önemli bir aktör haline gelmiş durumda. Bu ilişki Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri ve ekonomik etkisini bölge genelinde daha da genişletme çabalarının bir parçası olarak karşımızda bulunuyor. Yine BAE'nin Afrika boynuzundaki stratejisi sadece askeri müdahaleyle sınırlı değil. Yenilenebilir enerji projeleri ve denizcilik altyapısına yapılan yatırımlarda bu stratejinin önemli bir parçası olarak bulunuyor. Yerel kaynaklar üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve bölgedeki rakip güçlere karşı üstünlük kurmayı da hedefleyen bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsetmemiz gerekiyor bu konuda.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'daki rolü siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda şekilleniyor ve özellikle hızlı destek kuvvetlerine verdiği destekle dikkat çeken bir Birleşik Arap Emirlikleri var karşımızda. 15 Nisan 2023 tarihinde Sudan'da başlayan iç savaş sırasında hızlı destek kuvvetlerinin Sudan ordusuyla çatışmasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin yine hızlı destek kuvvetlerine silah sevkiyatı yaptığına dair iddialar da öne çıkmıştı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Baye'nin savaşın ilk dönemlerinde hızlı destek kuvvetlerine silah desteği verdiği ancak Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından sonra bu desteği kestiğini iddia ettiği belirtiliyor. Buna karşılık Sudan'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Baye'nin bu desteğini kınamış ve savaşın arkasında bölgesel güçlerin çıkarlarının olduğunu da vurgulamıştı. Ve Baye'nin buradaki rolü uluslararası alanda kendisine yönelik eleştirileri de beraberinde getirmesine sebep oluyor. Özellikle ABD'li bazı kongre üyeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin hızlı destek kuvvetlerine silah tedarik ettiğini savunarak mevcut 1,2 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi çağrısında da bulunmuştu. Ve bu tür baskılar elbette Birleşik Arap Emirlikleri'nin uluslararası imajına oldukça zarar veriyor. Ayrıca Baye'ye yönelik suçlama iddiaları ve bu yöndeki inançlar da Sudan'daki insani krizin daha fazla derinleşmesine neden olduğunu da gösteriyor. Baye her ne kadar bu noktada suçlamaları reddetmiş olsa da Sudan'daki faaliyetlerin gerçekte ne boyutta olduğu uluslararası arenada hala bir tartışma konusu. Birleşik Arap Emirlikleri Sahel bölgesindeki ülkelerle stratejik ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir askeri, ekonomik ve insani angajman stratejisi izliyor. Ve Baye'nin Sahel bölgesine yönelik en belirgin adımlarından bir tanesi 2023 yılında Çad ile imzalamış olduğu askeri işbirliği anlaşması. Yine burada Birleşik Arap Emirlikleri Çad'a askeri eğitim sağlıyor ve bu ülkeye zırhlı araçlar gibi güvenlik ekipmanları gönderiyor. Yine bu noktada Çad, Boko Haram ve İSVAP gibi aşırı uç terörist gruplarla mücadele eden bir ülke olarak bulunuyor. Ve Çad, Birleşik Arap Emirlikleri ile güvenlik alanında işbirliklerini sürdürüyor. Baye'nin Sahel'deki etkisi sadece askeri ve insani yardımlarla da sınırlı kalmıyor tabi. 2021-2024 yılları arasında bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik adımlar atmıştı Birleşik Arap Emirlikleri. Ve yine Baye'nin Afrika'daki askeri varlığı ülkenin jeopolitik hedefleri doğrultusunda Sahel'deki deniz güvenliği ve kara üsleriyle ilgili diyebiliriz. Baye'nin Afrika'daki insani yardım faaliyetleri özellikle son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı ülkelerde artış gösteriyor. 2023'ten itibaren Baye'nin Sudan'a 159 yardım uçağı göndererek 10.000 ton üzerinde gıda, tıbbi ve insani yardımı Sudan halkına ulaştırdığı iddia ediliyor. Tabi bu iddialarla birlikte insani yardım adı altında farklı yardımların gönderildiği de zaman zaman diğer iddia konuları arasında. Ayrıca Sudan'dan kaçan mültecilere komşu ülkelerde de destek sağlamak amacıyla Çad'da 2 hastane inşa ettiği söyleniyor. Bu hastaneler yerinden edilmiş kişilere tıbbi hizmet sunmakta ve Amcaras Hastanesi 24.000 kişiye, Abeche Saha Hastanesi ise 21.000 kişiye sağlık hizmeti veriyor olarak da ifade ediliyor. Genel olarak baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri son 10 yılda Sudan'a 3,5 milyar dolar değerinde yardım yapmış ve asıl önemli artış 2023 sonrası dönemde ortaya çıkmış olarak görünmekte. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden en çok insani yardım alan ülkelerden bir tanesi olurken Libya ve Somali gibi diğer çatışma bölgelerinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardımlar yaptığı ifade ediliyor. Ancak bu yardımlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki uzun vadeli stratejik çıkarlarını destekleyen bir role sahip olarak da ifade edilmekte. Birleşik Arap Emirlikleri Afrika'da enerji, altyapı, tarım, inşaat ve finans gibi alanlarda yaptığı yatırımlarla kıtadaki etkisini aslında sürekli olarak arttırmaya çalışıyor. Enerji sektöründe özellikle güneş ve rüzgar enerjisi projelerine odaklanıyorlar tabii bu kapsamda. Amea Power şirketi aracılığıyla birçok yenilenebilir enerji projesi de yürütülüyor ve Afrika Yeşil Yatırım girişimiyle bu alandaki faaliyetlerini büyütmeyi de hedefleyen bir Birleşik Arap Emirlikleri var burada. Liman ve altyapı projelerine de büyük önem veriyorlar tabii ki. Daha önceden bahsetmiş olduğum DP World ve Abu Dhabi Ports Group, Sudan, Somali, Kenya gibi ülkelerde liman ve lojistik yatırımları yaparak hem ticareti modernize ediyor hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin küresel ticaretteki etkisini de arttırıyor. Yine burada tarım ve gıda güvenliği de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki önceliklerinden. Yine Sudan'da büyük araziler kiralıyorlar, tarımsal üretime yatırım yapıyorlar ve böylece hem kendi gıda arzlarını güvence altına alıyorlar hem de Afrika'nın tarım sektörünü modernize etmeyi de hedeflediklerini
istediklerini ifade ediyorlar. Tabii bunun yanında yol, köprü, hastane gibi inşaat projeleriyle kıtanın altyapı eksiklerini giderme konusunda da etkili olmaya çalıştıkları da BAE tarafından ifade edilen diğer bir husus. Finans sektöründe de Dubai International Financial Center gibi merkezlerle Afrika genelinde yatırımları destekleyip finans dünyasındaki küresel konumlarını güçlendirmek isteyen bir Birleşik Arap Emirlikleri var karşımızda. Kısacası BAE'nin bu yatırımları Afrika'nın kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda kendi stratejik ve ekonomik etkisini de büyütme amacını taşıyor diyebilirim. BAE, Afrika'daki askeri varlığını özellikle Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu bölgelerinde deniz yollarını güvence altına almak için güçlendiriyor. Yemen, Eritre, Somaliland, Puntland ya da genel olarak Somali nezdinde ifade etmemiz gerekirse Somali, Çad, Libya ve Mısır gibi ülkelerde askeri üsler kurarak ve mevcut üslerini genişleterek bölgedeki etkisini artıran bir Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Örneğin 2023 yılında Abd Kuri adasında inşa edilen yeni hava üssü Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu bölgede ne kadar aktif stratejiler izlediğini de gösteriyor. Bu üsler Husi saldırıları, Somali açıklarında meydana gelen korsanlık ve Doğu Afrika'da El-Kaide ve DAEŞ gibi gruplarla mücadele için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ama bu kapsamda ne kadar etkili adımlar olarak bulunuyor ayrı bir tartışma konusu. Birleşik Arap Emirlikleri üs kurmadan önce yerel güçlerle işbirliği yapmaya da büyük önem verdiğini söylemişti. Ama bununla alakalı olarak da önemli sorunlar yaşadığını da ortaya koyan emareler geçmişte karşımızda bulunmaktaydı. 2012'den itibaren Puntland Deniz Polisi gücünü eğiterek korsanlıkla mücadelede destek sağlayan bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz ve 2022'de Bosasso'da bir üs açmıştı. Ayrıca Somali'de Kismayo ve Çad'da Amjaras'ta askeri üsler kurarak bu ülkelerle terörle mücadele anlaşmaları da yapmıştı Birleşik Arap Emirlikleri. Yine yerel güçlere askeri eğitim ve destek sağlayarak bölgesel güvenliği artırmayı hedefliyordu ve tüm bu yatırımlar hem deniz yollarını koruma hem de bölgedeki jeopolitik etkisini geliştirme çabalarının da bir parçası olarak bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Afrika'daki diplomatik ilişkilerinde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadı ve ülke ekonomik ve stratejik çıkarlarını güçlendirmek amacıyla Afrika ile çok yönlü bir ilişki kurma yolunda da ilerliyor ve bu ilişkilerin merkezinde ticaret, altyapı yatırımları, güvenlik işbirlikleri ve insani yardımlar yer alıyor. BAE birçok Afrika ülkesiyle stratejik ortaklıklar kurma çabası içerisinde olarak ekonomik açıdan da diplomasi açısından da bölgedeki etkisini arttırmaya yönelik çabasını devam ettiriyor. Özellikle enerji, tarım, ulaştırma veya iletişim gibi sektörlerde altyapı projelerine de yatırımlar yaptığını görüyoruz Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve bu yatırımlar hem ticaretin gelişmesini sağlıyor hem de Afrika ülkeleri açısından da o sürdürülebilir kalkınmaya yönelik de katkı sağlama amacında olarak ifade ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki faaliyetleri uluslararası düzeyde karmaşık ve çok yönlü şekilde değerlendirilebilir. Ekonomik açıdan Birleşik Arap Emirlikleri kıtadaki stratejik limanlara ve altyapı projelerine büyük yatırımlar yaparak Afrika'daki ticaret yollarını kontrol etmeye çalışıyor. Askeri alandaki faaliyetleri ise genellikle eleştiriliyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Libya'dan Somali'ye kadar pek çok ülkede askeri varlık gösteren Birleşik Arap Emirlikleri yerel güçlere destek sağladığını ifade ediyor. Özellikle Sudan'daki hızlı destek kuvvetlerine, milis grupları vermiş olduğu destek uluslararası toplum tarafından ağır eleştirilerle karşılanıyor. Ve bu durum Birleşik Arap Emirlikleri politikalarının neokolonyal bir yaklaşım olarak değerlendirildiği yorumlarının artmasını da karşımıza çıkarıyor. Askeri üs kurma çabaları ve stratejik bölgelerdeki nüfuzu da bölgesel güvenlik açısından çeşitli endişeler oluşturuyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin. İnsani yardımlar konusunda da Birleşik Arap Emirlikleri'nin faaliyetleri oldukça karmaşık bir tablo çiziyor. Sudan gibi çatışma bölgelerine büyük miktarda yardım gönderen bu ülke çabalarının bazen siyasi çıkarlarla ilişkilendirilmesi nedeniyle de eleştiriliyor. Afrika'daki daha geniş ekonomik ve stratejik hedeflerle örtüştüğü yönündeki görüşler Birleşik Arap Emirlikleri'nin uluslararası imajını da olumsuz etkilemekte. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki faaliyetlerinin gelecekteki etkileri özellikle ekonomik, ticaret ve altyapı alanlarında daha da derinleşen bir işbirliğiyle şekillenecek gibi gözüküyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu yapılar veya farklı aktörlere vermiş olduğu destekler bu durumun önünde çok büyük bir risk olarak da bulunmakta. Yine bununla beraber Afrika'nın genç ve dinamik nüfusunu, zengin doğal kaynaklarını ve büyüyen pazarlarını göz önünde bulundurarak kıtada uzun vadeli yatırımlar da yapmakta. Bu yatırımlar enerji, tarım, ulaşım, telekomünikasyon,
madencilik, altyapı gibi kritik sektörlere odaklanmakta. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kenya, Mauritius, Kongo gibi ülkelerle yapmış olduğu ticaret anlaşmaları Afrika ülkelerinin birbiriyle daha güçlü bağlar kurmasına da yardımcı olur mu bilinmez ama küresel açıdan istikrara katkı sağlamak sadece kendi ulusal çıkarlarına yönelik politika izlemekten daha fazla önemli olarak da bulunuyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin yenilenebilir enerjiye ve tarım projelerine yaptığı yatırımlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin gıda güvenliği açısından da önemli bir role sahip. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin teknoloji startuplarına yaptığı yatırımların Afrika'nın dijital dönüşümünü hızlandırabilmesi de ayrıca ortaya çıkan farklı bir beklenti olarak bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'daki etkisi ve bölgede oluşturmuş olduğu riskler her geçen gün artıyor. Gıda güvenliği için yapılan dev tarım projeleri, limanlarda kurulan stratejik hakimiyet, yenilenebilir enerji yatırımları ve bölgedeki askeri varlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kıtada nasıl bir rol oynadığı sorularını akıllara getiriyor.